Baktığını görememek. Dikkatsizlik körlüğü. Dikkatsizlik körlüğü, beklenmedik bir objeyi görmemeyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu araştırmanın temel amacı, hazırlama türünün fiziksel, anlamsal, yok ve duygusal bağlamın olumlu, olumsuz, nötr, dikkatsizlik körlüğü üzerindeki etkilerini davranışsal dikkatsizlik körlüğü olup beklenmeyen uyarıcıyı görmemek, olmaması beklenmeyen uyarıcıyı görmek ve fizyolojik göz izleme ölçümlerle beklenmedik uyarıcıya ilk odaklanma süresi, beklenmedik uyarıcıya toplam odaklanma süresi, beklenmedik uyarıcıya yapılan toplam odaklanma miktarı incelenmektedir. Deneyin ilk aşamasında renkli 5 adet fotoğraf teker teker her biri 1 saniye süreyle gösterilerek hazırlama görevi uygulanmıştır. İkinci aşamada 30 matematik işleminden oluşan oyalama görevi verilmiştir. Son aşamada dikkatsizlik körlüğü görevi yerine getirilmişlerdir. Bu görevde katılımcılar hazırlanan 3 videodan olumlu, olumsuz, nötr birini izlemiş ve dikkatsizlik körlüğü ile ilgili sorulara cevap vermiştir. Çalışma sırasında katılımcıların göz hareketleri Tobii T120 model göz izleme cihazıyla kaydedilmiştir. Dikkatsizlik körlüğünü yakalamak için çekilen videoların dikkatsizlik körlüğünü ortaya çıkardığı açıkça görülmektedir. Hazırlama etkisi açısından bakıldığında en yüksek dikkatsizlik körlüğü oranları, kontrol, en düşük hazırlama körlüğü oranları da anlamsal hazırlama koşulunda görülmüştür. En yüksek dikkatsizlik körlüğü oranları olumlu video ve en düşük dikkatsizlik körlüğü oranları ise nötr video koşulunda görülmüştür. Hazırlama etkisinin göz izleme ölçümleri, beklenmedik uyarıcıya yapılan toplam odaklanma süresi, beklenmedik uyarıcıya yapılan toplam odaklanma miktarı ve beklenmedik uyarıcıya yapılan ilk odaklanma süresi üzerinde temel etkisi yoktur. Öte yandan duygusal bağlam her 3 göz izleme verisi üzerinde de etkili olmuştur. Beklenmedik uyarıcıya yapılan ilk odaklanma, olumsuz videoda olumlu ve nötr videodan daha uzun sürmüştür. Beynimiz neyi görmek istiyorsa onu görüyoruz. İnsan beyni, retinamıza çarpan bilgileri tuhaf bir şekilde bir filtreden geçiriyor. Öyle ki gözümüzün önündekileri bile görmemiz engellenebiliyor. Ancak bazı şeylerin beynin radarına takılması, o şeylerin bizim davranışlarımızı etkilemediği anlamına gelmiyor. Peki, beynimizin bu şekilde evrilmesinin nedeni ne olabilir? Gözümüzün önünden kaçan bu ayrıntıları göremediğimiz için üzülmeli miyiz? Bununla ilgili klasik örneği pek çoğumuz biliriz. 1970'li yıllarda yapılan bir deneyde gönüllülerden bir basketbol maçını izlemeleri ve maçta kaç sayı yapıldığını hesaplamaları istendi. Basketleri büyük bir dikkatle izleyen izleyicilerin büyük bir kısmı sahaya giren goril kıyafetli bir oyuncuyu fark bile etmedi. Geyik miydi hayatım? Yolda giderken bir köpeği, çocuğu, bisikletli bir adamı ya da bozulmuş arabayı görme ihtimalinin %82 zayıf olduğunu bildiğiniz bir sürücünün arabasına biner misiniz? Hiçbirimiz binmeyiz. Çok az miktar alkol bile dikkatsizlik körlüğü adı verilen durumun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu da başka bir şeye bakarken yol işareti gibi çok bariz olan bir şeyi gözden kaçırmamıza neden oluyor. Yoldaki bir geyik miydi hayatım
ve en korkulu bölüm. Yetişkinlerin yarısı ayıkken bile görüş alanlarındaki büyük objeleri gözden kaçırabiliyor. Bir başka ifadeyle insan zihni aynı anda birden fazla detaya dikkat edebilir. Gözden kaçırılıyor. Ancak belirli bir şeye odaklanmışsanız diğerlerini gözden kaçırmanız işten bile değildir. Bu duruma bir de alkolü eklerseniz daha büyük bir probleminiz var demektir. Çok az miktarda bile olsa. Basketbol oyuncuları arasındaki gorili fark etmeyen insanların kadında sadece %0.04 oranında alkol varmış. Üstelik bu oran birçok eyaletteki %0.08'lik yasal sınırın altında. Özet olarak araba kullanıyorsanız bir kadeh margarita içtiğinizde otomobilin anahtarlarını maden suyu içen arkadaşınıza verin. Etrafımızdaki zengin, görsel şölenin her detayını algıladığımızı, hatırladığımızı düşünüyoruz gündelik hayatlarımızda. Oysa değişim, körlüğü ve dikkat eksikliğine bağlı körlük çalışmaları bir görüntüden diğerine geçerken çevremizde olan bitenin detaylı bir kaydını tutmadığımızı, hatta doğal ortamlarda dahi beklenmedik olayları algılayamadığımızı gösteriyorlar. Gerçekte görsel dünyamızın çok azını deneyimliyoruz. Bu deneyim eksikliği ve algılarımıza olan aşırı güvenimizin gündelik hayatımıza yansımaları olması kaçınılmaz. Önce eğlenceli olanlardan başlayıp daha ciddi olanlara doğru gidelim. Film hataları. Sinema sektörü bizlerin değişim körlüğü ve dikkat eksikliğinden kaynaklanan körlük yaşıyor olmamıza bel bağlayan bir sektör aslına bakarsanız. Film yönetmenleri sahneleri farklı zamanlarda çekip montaj aşamasında parçaları bir araya getiriyorlar. Bazen aynı sahnenin devamının farklı zamanda çekilmesi gerekiyor. Sahnenin görsel olarak rahatsız etmeden devam edebilmesi için arka planın kadrajda olan görsel elementlerin oyuncuların vücut pozisyonlarının daha önce çekilen kısmı ile uyumlu olması gerekiyor. Her ne kadar setlerde devamlılıktan sorumlu bir kişi bulunsa da bazen hatalar kaçınılmaz oluyor. Devamlılık sorumlusu dikkat etmiyor, yönetmen montajda kaçırıyor ve biz izleyiciler de devamlılıkta hatayı farkına varmadan bile keyifle izliyoruz film ve dizileri. Bütün bu hataların temelinde dikkat eksikliğine bağlı körlük ve değişim körlüğü yaşıyor olmamız yatıyor. Eğer bir sinema meraklısıysanız Google'da Movie Continuity Errors aramasını yaptığınızda çok eğlenceli sonuçlara ulaşacaksınız. Arkadaşlar bu konu hakkında şöyle örnekler verebilirim. Film hataları oldukça fazla var. Hatta belki birçoğunuz çocuklukta da izlemiş olabilir. Cüneyt Arkın'ın Bizans'la ilgili çektiği Osmanlı filmleri vardır. İşte yok Malkoçoğlu, Köroğlu vesaire. Bunlarda atlayıp zıplarken yakalanan çok fazla saat görüntüleri var. O devirde ne alaka diye. Ki çoğumuz dikkat bile etmemişizdir. Bu da bir dikkatsizlik körlüğüdür. Ve benim izlediğim bir belgeselde de yine bir detay olarak vermek istiyorum bunu. Bir de örnek olsun konu hakkında. Belgeselde dikkat ettiğim kadarıyla yine bu dikkatsizlik körlüğü üzerine bir belgeseldi. Bir film ya da video izletiyorlar bütün bu deneye katılanlara ve birçoğunun da kendi yakın akrabalarını koyuyorlar. Yani videonun bir yerinde akrabasının ufak bir görüntüsü veriliyor. Yani mesela duvarın arkasından bakıyor gibi ufak bir yerde veriyorlar. Ama tabii bu deneyi yaparken deneyi yapanlar direkt olarak karşı taraftan yani denekten şunu istiyorlar. İşte videonun içinde şuna odaklan, biz bunu istiyoruz diyorlar. Yani diğer tarafı görmesini tamamen engelliyorlar. Ve
Şahıs akrabası olduğunda normal ilgilenmemesi gereken şeylerde, yani şöyle düşünün, akrabasıysa bu değer %80 yakalanabilir oluyor. Ama değil ya da tanımadığı bir nesnenin, atıyorum video tamamen neyle alakalı olsun, balıklarla, balık yakalamakla alakalı olsun, suyun içinde bir şey koyuyorlar. Bunu eğer tanıdığınız bir obje değilse daha az seviyede, yani %40 seviyelerinde yakalayabiliyorsunuz o dikkatsizlik körlüğüne neden olan etkenleri. Ama eğer yakın veya tanıdığınız bir obje olursa daha yüksek derecede yakalama oranınız oluyor. Yani %80'lere çıkıyor. Bu deneylerin nedeni dikkatsizlik körlüğünü çözmek üzerine ya da neyden kaynaklandığını bilmek için yapılıyor. Ve çoğunluk bu deneylerde beyinle alakalı olduğunu net olarak kanıtlamış durumda. Yani siz bakıyorsunuz, gözünüzle görüyorsunuz ama size beyniniz algılattığı için bütün iş beyninizde bitiyor. Olay bundan ibaret yani arkadaşlar.